Merhaba arkadaşlar. Bugün de üçüncü günümüz. Can kardeşimize de araba gelmişken hemen burada bir kil temizliği uygulaması yaptırıyoruz. Kil temizliği uygulamamızda şu şekilde gösterebilirsen kardeşim elindeki şeyi. Böyle bir malzeme, oyun hamuru gibi. Bu ne işe yarıyor? Şu an anlatabilir misin bize? Abi aracın üzerindeki demir tozlarını alıyor. Yani bu pıtır pıtır şeyler var ya ele gelen. Evet. Onları almaya yarıyor. Kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Daha kaygan bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Önceden çok önceden bundan 5-6 sene önce bazen biz de kil uygulama yapmadan yapıyorduk. Mesela bu yapılmadığı zaman gerçekten o keçeye aracın üzerindeki işte demir tozlarıdır, farklı işte ne varsa artık Bir de aklınıza arkadaşlar gelebilecek şunu hepsi demek yapışıyor istiyorum. yani. Esat Usta ile biz tartışmasını da yaptık demir tozuyla alakalı. Kısa bir şey de anlattı şurada. İnsanların içinde kalmasın. Hepsini denedik seninle. Ya şimdi bu bir sektör. Sektöre böyle balta vurmak gibi bir amacımız yok katiyen. Demir tozu evet işe yarıyor ama şu arkada görmüş olduğunuz kil En babası olsa da baba. her şey temizliyor. Kil yaptığınız yere demir tozu uygulaması yaptığınız zaman gerçekten arkada demir tozu sıktığınız zaman da hiçbir kırmızılık kalmıyor. Sadece bunları kapı aralarında, kapı menteşe aralarında detay temizlik yaparken Jantlarda kullanıyoruz. falan efsane mesela. Jantlarda kapı kollarının aralarında işi çözüyor. Onun dışında bu yapılan uygulama her şeyi bitiriyor. Değil mi? Bence ya. Bence kil ya. Yıllardan beri kil vardı arkadaşlar. Hala devam ediyor. Hala devam Ya ediyor. işe yaramaz demiyoruz ama gerçekten bütün olayı Ya şimdi yaramaz desen tartışacaklar ama yorumlara tutacaklar. tabii şimdi falan. abi bütün dünya şimdi bu ilacı yapıyor ve pahalı da. Örnek veriyorum 20 Ama biz litresi. uygulamacıyız usta. Evet, Sen de 4500, ben 5000 uygulamacıyız. lira, İkimiz de aynen. ustayız. Biz neyin ne olduğunu çok iyi bilen insanız arkadaşlar. Denedik. Şimdi tartışmaya kapatalım ya. Hiç Evet, gerek biz yok. bunları sadece bizim olsun öğrencilerimize ve takipçilerimize söylüyoruz. Onlar da ona göre hareket edebilirler yani. Tamam mı? Hadi geçelim diğer uygulamalara şimdi. Şu şekilde size gösterelim. Arabada ciddi manada çok kötü çizikler var gördüğünüz gibi. Bakın. Yani arabanın boyası neredeyse bitmiş durumda. Zaten havanın durumu bu şekilde. Görüyorsunuz. Çok kötü bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu araç üzerinde bir çalışma yapacağız. Şimdi öncesinde Can kardeşimiz işte demir tozu uygulamasını, kil uygulamasını ve arkasından kurulamasını vesaire yapacak. Ondan sonrasında arabaya bir polisaj işlemine geçeceğiz. Ben burada arabanın ön kısmında bir zımpara işlemi yapacağım. Kardeşimiz de onu inceleyecek. Bu işlemler nasıl oluyor diye onu göstermeye çalışacağız. Zımpara işlemini gösterdik ama araç üzerinde bunu göstermemiz daha iyi olacak. Ondan sonrasında ona da belli başlı yerlerde denemeler yaptıracağım. Bakalım neler olacak görelim. Arabanın hali vahim. Arabanın üzerinde tozlar olduğu için ilk başta aracı normal olarak yıkıyor şu anda. Yıkmasını biz kesinlikle öneriyoruz. Uygulamaya geçmeden. Sonrasında normal köpükleri yıkamaya. Evet arkadaşlar şimdi köpüğümüz bitmiş bizim. Bu da yadigar. Bunu da değiştireceğiz. Yani köpüklerde genellikle ya böyle kullanabilirsiniz ya da foamlar var havayla çalışan. Ama onun için tabii ki şu şekilde bir makinenizin olmaması gerekiyor. O makineler uçları, şu uç kısımları takılıp çıkarılabilenlerden oluyor. Karçırın makineleri. Bunlarda öyle bir şey yapamıyorsunuz. Havayla yapmak isterseniz de bunlar kadar etkili olmuyor. Foamlardan bahsediyorum ben. Şimdi sen burada havayı boşaltacaksın kardeşim gösterdiğimiz gibi. Evet. Biraz havayı aç sonuna kadar. İçeriye boşaltacaksın. Evet. Bu arada bizim kullanmış olduğumuz köpük şu anda pH nötr olarak geçen köpüklerden. Şu anda biraz köpük dolumu yaptık. Buraya kadar geldiği zaman suyu kesmemiz gerekiyor. Evet. Bu arada köpüğümüz güzel köpüktür. Arkadaşlar burada şu gösterirsem çok güzel bir CarPro'nun ürünü bu. Jantlar için. Burası çok sert bir yapıya sahip.
Diğer tarafı da biraz daha yumuşak bir yapıya sahip. Yani bununla ilk başta sert kısımları yapılıyor. Daha sonrasından da öbür tarafları yapacağız. Hadi bakalım. Şu anda burada demir tozu ilavesi yapacağız. Evet, onun üzerinden. Evet. Gördüğünüz gibi oralarda devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi zaten sıktığım gibi iç taraflara da sıkmaya çalış. Evet. Tamam. Şimdi bütün araç işlemleri bitti. Şu anda arabaya tekrardan bir demir tozu uygulaması yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Kapılarda öylemesine. Sen gel bu kamerayı al, ben sana şuradan bir gösteri yapayım. Şuradan beni bu şekilde çekersen eğer. Şimdi arabayı özellikle yaptıktan sonra bunu böyle bu kenarlarını da ileri doğru giderken bu şekilde kendine doğru çekersin. Buradan böyle yaparsın ki çizmesin diye. Bu şekilde. Ondan sonra buraya geldiğimiz zaman gel bu tarafa. Buradan arabanın ilk suyunu alırken buradan böylemesine böyle gidersin. Daha sonrasında böyle gelirsin. Zaten bez doluyor biraz. Üst taraftan da aynı şekilde böyle alırsın. Bir de böyle alırsın. Bütün arabayı böyle dönersin. Sonra bir daha bezi sıktırıp tekrar aynı şeyleri yapacağız. Buyur. Bu şekilde. Jantlar da gayet güzel duruma geldi. Sadece iç taraflarda biraz kalıyor. Oralara yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Burada ufak bir deneme yaptım. Arabanın boyası çok kötü gözüküyor ama şey değil yani. Çıkmayacak bir pozisyonda bir şey yok. Biz buralarda şimdi ufak bir deneme yapıyoruz. Bir başlangıç için. Ondan sonrasında arabanın üzerinde neler yapacağımızla ilgili karar veriyoruz. Şu anda tabi buraya keçeyle, agresif bir keçeyle ben ilk girişi yapıyorum. Kalın pastamızı kullandık burada. Arabanın durumu gördüğünüz gibi bak buradan çekersen kötü. Bazı derin çizikler var. Hızımızı biraz daha yükseltip burada hafif hareketlerle yapıyoruz. Ben bu tarafını bir arabanın inceledim. Daha sonrasından cana vereceğim. Burası da düz bir zemin. Düz bir zeminde zaten çalışıyor 3-4 gündür. Evet. Köşe kısımlara fazla girme. Beraber gireceğiz seninle. Evet, değerimizi arttıralım şimdi. Şimdi burada sadece ufak bir durduralım. Ufak bir tüyo vereceğiz. İlk işe başlayan arkadaşlar genellikle buralardan korkarlar. Gördüğünüz gibi kenarlara gelmesin diye. Biz bunu engelleyebilmemiz için bagaj kapağını açalım. Bu şekilde bunu böyle Polis memuru çalışmasını yapabiliriz abi. İleri çıkmayacaksın dedik. Taban hiçbir zaman ileri çıkmayacak. Evet. Tamam. Hızını arttır. Güzel. Ama Can kardeşimiz şu anda oraları alamadı. Isınıyor tabii ilk başlarda tam manasıyla aşina olmadıkları için. Tam manasıyla da yüklenemiyorlar. Ne olacağını bilmiyorlar. Şuraya ben biraz yaptım. Şu bölgeyi görüyorsunuz. Buralarda durum güzel, kötü değil. Biraz daha şöyle ışıktan doğru bakarsanız şöyle. Şunlar derin çizikler. Şu ışığın olduğu yere
içeri fazla girme. Bak içeri sokma. Heh. Biraz daha yavaş, hafif biraz baskı. Evet. He. Bir daha gidelim şimdi. Tekrardan devam. Diyorum. Şöyle yapabilirsin, tamam mı? Baskıyı. Tamam. Bu boyada artık bak çatlamalar olduğu için, vernik artık bittiği için şu an biz yapabileceğimiz en güzel şey yapıyoruz. Ama bak dikkat edersen bu şekilde burada da bitirişimi yaparım. Ya belki senin verdiğin hasar biraz daha fazla olabilir, bilemem ama şu an nasıl? Güzel değil mi kaput? Gayet güzel oldu. Sadece ben şuraya gireyim hafiften şöyle. Tamam. Şunu evdesin. Al makineyi kardeşim. Evet, Prime diye geçiyor. Sadece bu ilk aşamadayken yapılıyor. Bunu yapmamızın sebebi şu anda burada görmüş olduğunuz, tabii ki kenarlarda biraz boşluklar var. Önemli değil. Biraz şu anda işlemimizi bitirdi kardeşimiz. Tabi buralarda biraz şeyler var, hologramlar var. Burada biraz hologram var şu anda. Tam manasıyla orbital olmamış gibi. Çok bir petle yapıyor. Biraz azaltalım şeyi. Hızını biraz bu hızlaşması gerekir, tamam, yoksa iz yapar. Tamam, devam et. Bitirme abi. Eski halde görüntüler de var. Yani bu vernik zaten sağlıklı bir vernik değil. Oluru bu şu anda bunun. Daha da başka bir, eline sağlık. Güzel de yaptı kardeşimiz. Bunlar işte vernik atmaları ilk başta da vardı. Buralarda da başlangıcı oluyor, görüyorsunuz. Değil mi? Neydi ne oldu abi? Harita gibiydi araba. Değil mi? Harita gibiydi. Evet. Geçelim diğer yerlere şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani aracın durumu felaket. Bu da bizim keçe temizleme şeyimiz. Keçeleri bunların içinde temizliyoruz etrafa sıçramasın diye. Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde. Şimdi bu bölgeye bir çalışma yapacağız, üst tarafa. Giriyorsun böyle bu şekilde. Buraya da böyle giriyorsun bak, gördüğün gibi. Alt taraf şuraya değmesin böyle. Buraya geldiğin zaman da buradan böyle yapabilirsin. Yaydırmayı buralarda yapıp daha sonrasında buraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde ne içeri doğru çok fazla giriyoruz ne de dışarı doğru çok fazla. Buraya yükü fazla bindirme. Bak veya şöyle yapabilirsin, zorlanıyorsan eğer. Şu anda ben bu yüzeyde bir çalışma yapıyorum. Öncesi durumunu size gösteririm. Burada zımparayla bir işlem yapıyoruz. Araba iyi bir hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Ben burada çalışırken Ali ile beraber, Can kardeşimiz de orada çalışmalar yapıyorlar. Ali arabada kendisi çalışma yapıyor. Bir de bu arada biz bu araçlar üzerinde yaparken, bu aracı alırken yakınlarımızın araçları veya işte çevremizde olan arkadaşlarımız, onların araçları oluyor veya bu eğitime gelen arkadaşların kendi araçları oluyor. Onlar üzerinde denemeler yapıyoruz. Kesinlikle bizim riyasetimizde oluyor ve zaten birçok bölgesini biz yapıyoruz. Onlara parça yaptırıyoruz. Eğitimle ilgili de bunları size söylemek isteriz. Onlar da şimdi orada çalışma yapıyor. Ara sıra öncesi sonrasını da böyle gösteririz.
Sendeyiz. Bomba attık buraya şu anda. Gördüğünüz gibi 1200, 2000, 3000 bir zımpara işlemi yapıyoruz. YouTube'a özel yapıyoruz. Müşterimize de bu artı bonus hediye oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi aracın yüzeyi burasıydı. Belki burada da bazı zımpara çizikleri yapacağım çünkü şunlar gitmeyebilir. Kedi midir nedir? Biz buraya güzel bir giriş yaptık. Bakalım altta bizi ne bekliyor şimdi. Tavan büyüdü, tavan büyüdü. Yakın zamanda çok güzel. Önce pastayı açındı. Etrafı yavaş yavaş. Yavaş, öyle. Yavaş yavaş. Yavaş gitsin, biraz daha yavaş gitsin. Daha rahat. Bir açılsın pasta. Sinan bir sil. Altta zemini bir gör. Nasıl bir çizik var, nasıl bir şey var. Oraya gir, ona göre ilerlemeye çalışalım. Çok güzel yaptın. Bir tane çizik kalmadı. Şimdi buranın kesimini yapacaksın. Pastanı koyuyorsun. Yine devam ediyorsun. Böyle bak, kesim buradan geldi ki bir parça aldık, şimdi bir parça. Tabanı her zaman saçla beraber temas etmesi lazım diye. Buraya kadar gitmen lazım. Buraya yapmak istiyorsan daha sen yukarının çizik gidermesini yapmadın. Ama aşağıya kayıyorsun. O şekilde pasta atarken kendini zorlarsın. Şimdi bir daha baştan alalım abi. Pastayı ben buraya yaydırdım ya. Bak. Burada kaldım. Burada çizik giderme yapıyorum. Bunu aşağıya kadar indirmiyorum sağa sola. Şimdi benim pastam buraya döktüm. Buraya yapacağım. Bakalım. Şimdi bizim işte incelikler burada başlıyor. Şuradaki şeyleri görebiliyor musun? Ben görüyorum şu an hasar falan. Zımparaları. Gel abi yanıma gel. 3000 vesaire attıysam da böyle bazen kalıyor tabi. Keçeyle onu halledeceğiz şimdi az sonra. Şuralarda çok var mesela. Canım çıktı. 2-2,5 saat civarında uğraştım. Zımpara yaptım. Mini zımparalar yaptım. Gördüğünüz gibi yüzey bu şekilde. Çok güzel oldu. Şu anda ara katı rötare makineyle ve orta sertlikte bir süngerle giriyorum. Geride fazla hasar kalmaması için finish'e göre. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Bakalım finish nasıl olacak? Arabanın baksana hayata geri döndü ya. Şuraya bak. Evet, şimdi bir aracımız var. Burada da bir çalışma yapıyoruz. Size burada alkol testi yaptık. İzopropil alkolle. Arkasında çıkan hasarları göstermek istiyoruz az çok. Ve rötaride çalışma yaparken de hataları burada görebiliyorsunuz. Bakın şimdi. Bir tarafı ben yaptım. Tabii ki hologram oluyor. Diğer tarafı Can kardeşimiz yaptı. Herhangi bir sorun yok. Arakatla toparlıyoruz ama burada muntazam bir şekilde çalışmanın önemi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bakın şimdi. Burada benim çalışmış olduğum bir yer. Alkol yapıldı. Alkol testi. Arkasından gördüğünüz gibi hologramlar var. Şimdi buradan diğer tarafa geçtiğimiz zaman, buraya geçtiğimiz zaman bakın burada onun çalıştığı yer. Burada daha farklı, böyle aşamalı aşamalı giden bir yer var. Böyle sanki basamak basamak, şu alt tarafta özellikle şurayı görüyorsunuz değil mi? Burası daha düz mesela. Şimdi aslında onu gösteriyorum. Burada farklı bir pasta var. Burada farklı bir pasta var. Bunlar da detaylar kendi aramızda konuşuyoruz. Yani kaliteli olarak bilinen pastalardan bir tanesi bu da. Burada ufak bir çizdiğimiz var. Orada kovak zımparalarıyla mini bir çalışma yapıyor kardeşimiz. Şimdi arkasını çevirip diğer 1200 geçebilirsin. Pardon 1500'e herhalde. Aynen. Gördüğünüz gibi hafiften tırnak geliyor. Öyle pasta yaparak çıkmıyor. Çünkü şu an buraya pasta yapıldı mesela. Şu an görüyorsunuz. Pasta var. Yapıldı buraya. Değil mi? Evet abi. Bir de harakat girdik mi ona? Orbital arkasından finish iyice güzel oldu. İşlem öncesi bir video çekmiştik bu araçla ilgili. Şimdi gelin şöyle tekrardan bir bakalım. O araç bu araç. Ford. Burada çok büyük bir çizikler vardı. Bakın burayı zımparalarla
hallettik biraz. Biraz bakarsan buraya. Şöyle gelelim. Aynen videoda da çekmiştik. Hatta size diğer videoda da şöyle kapıları da böyle göstermiştim. Bu şekilde ışıkla beraber. Derin çizikler yok. Belki böyle bez izleri falan olabilir. Hologram kesinlikle kalmadı araç üzerinde. Buradan böyle gelelim. Aracımızın burada yine aynı şekilde formu çok kötü bir araba ama biz elimizden geldiğimiz kadarıyla düzelttik. Tavanına bakın mesela. Tavanı anca bu kadar olabiliyor. Artık arkadaşlar bu tavanlar bitmiş. Bakın bunlara dediğim gibi ilk videodaki gibi bir şey yapamazsınız. Yani bunlar normal uğraşlar değil arkadaşlar gerçekten. Ve severek yapıyoruz. Burada benim şimdi en fazla beklediğim müşterimizin o ilk girişindeki yüzündeki gülümseme olacak inşallah. Çünkü o araba bu araba değil gibi gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim tekrardan.